Merhaba sevgili izleyiciler. Şöhretin Dünyasına Dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ben kış için karadut şerbeti nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Sevgili ablam Sultan Taş İzmir'den bahçemizdeki karadutlardan tek tek topladığı karadutları dün bana kargoda gönderdi ve bugün elime ulaştı. Onları bir an önce değerlendirmek istiyorum. 2 tane 25 haftalık doğmuş prematüre kızım var. Onlara şifa olsun diye yapacağım. Kış için kullanmak için yapacağım. Hepinizin de bildiği gibi karadut şurubu çocukların ağzındaki afların, yaraların iyileşmesine, ağız diş etindeki kanamaların durdurulmasında etkili ve daha pek çok faydaları var. Ve bu karadut en fazla kromozom yapısına sahip bir karadut. Ben şimdi size tarifleri vereceğim. 1,5 kilo karadut, 3 su bardağı toz şeker. İsteyen bazı tariflerde bunun adı neydi? Limon tuzu kullanıyor. Bazı tariflerde limon tuzu yok. Siz isteğinize göre yaparsınız ama ben biraz limon tuzu koyacağım. Bir çay kaşığı kadar. Önce bu malzemelerimizi, şekerimizi dutumuzun üstüne koyuyoruz. Arzu eden, tabi taze ise dutunuz, bir gece önce buzdolabında bekletebilirsiniz. Ama ben bir yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat dinlendirdikten sonra ben bunları blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçireceğim. Sonra kaynatmaya başlayacağız. Kaynatma işlemimizi 1 saat kadar yapacağız. 1 saatin sonunda soğuduktan sonra ya da sıcak sıcak, kış için saklayacağımız için sıcak sıcak onları şişelere ya da kavanozlara koyacağım ve saklayacağım. Onun dışında karadut şerbetini soğuttuktan sonra içebilirsiniz şifa niyetine. Karadutun dediğim gibi pek çok faydaları var. Benim rahmetli dayım mide ameliyatı olmuştu gastrit nedeniyle. Midesinin 2/3'ünü almışlardı ve bizim bahçemizdeki karaduttan her sabah ameliyat sonrası yemişti ve muayene gittiğinde doktor inanamamıştı. İnanılmaz bir iyileşme olmuş. Ne yapıyorsan yapmaya devam et demiş. Dayım da kardeşimin bahçesindeki karaduttan her sabah yedim diye ifade etmiştir. Ben bunu şimdi bir yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Şimdi bu süzgeçten geçirdiğimiz suyu kaynatacağız. Posasını da artık yüzümüze iyi geliyormuş. Botoks etkisi yapıyormuş. Bir de yüzümüzde deneriz. Sonuçlarını daha sonra sizle paylaşabilirim. Evet. Bayağı yoğun. Evet, dut suyumuz hazır. Hemen bunu ocağa koyuyoruz. Bazı tariflerde tülbent de süzülüyor. Tülbentle de süzülebilir. İsterseniz benim gibi tel süzgeçten de süzebilirsiniz. Bunu kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra 1 saat kaynatacağız. Sonra da şişelerimize veya kavanozlarımıza koyacağız arkadaşlar.
Ara ara karıştırarak kaynamasını. Evet, gördüğünüz gibi bayağı koyu. Çok güzel. Koyu bir kıvamda. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah çocuklarımıza şifa olur. Bütün annelerimizin çocuklarına, babalarımızın çocuklarına, evlatlarına faydası olur. Bu tarif umarım herkese yararlı olur. Gördüğünüz gibi dut şerbetimiz, daha doğrusu dut suyumuz kaynadı, kaynıyor. Önce biraz köpürüyor ama bir iki kez karıştırdığınızda o köpük gidiyor. Bu şekilde 1 saat kadar kaynatacağız. Ara ara karıştırarak. Tut. Evet arkadaşlar. Dut suyunu kaynattık 1 saat. İçine biraz limon suyu kattık. Bir süre daha bunu kaynattık. Gördüğünüz gibi bayağı koyu kıvamda bir şurup oldu. Yani aslında konsantre bir şurup oldu. İnşallah çocuklarımıza kışın şifa olur. Yaralarına deva olur. Şimdi bunları sıcak sudan geçirdiğimiz kavanozlarımıza koyacağız. Benim ablam İzmir'den çok fazla dut getirdiği için Sultan abla, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bunları büyük kavanozlara koyacağım. Aslında siz küçük küçük kavanozlara da koyabilirsiniz. Daha sonra ağzını sıkı sıkı kapatacağız. Açamadım anne. Açamadın mı sen onu anneciğim? Şimdi açacağız. Açalım. Tamam, sen de açabilirsin. Hatta tam doldurmadı bile. Gördüğünüz gibi çok azaldı. Belki daha küçük bir kavanoz almakta fayda var. Dibinde kalanları da alalım. Efendim kızım. Dediğim gibi ablam çok fazla gönderdiği için ben şimdi bunu büyük kavanozlara koyuyorum. Bundan sonra yapacaklarım daha küçük kavanozlarda yapacağım. Ki hani çıkardığımızda tüketmemiz kolay olsun. Hemen ağzını sıkıca kapatacağız. Elinize tabii aman dikkat, eliniz yanmasın, kolunuz yanmasın çünkü bayağı sıcak. Daha sonra bunu ters çevireceğiz. Ters çevirdikten sonra da bir süre daha bekletip tekrar sıkma yapabilirsiniz. Havası çıkması için bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, size bu videomuzda karaduttan nasıl kış için şifa niyetine dut şurubu yapılır onun tarifini verdik. Tekrar ölçüleri hatırlatmak gerekirse 1,5 kilogram karadut, 3 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu kullanıyoruz. Onları güzelce hazırlıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sevdin mi dut şurubunu? Sevdim. Bak bakayım bir daha tadına. El salla.